Şu an bizi nerede dinliyorsun? Belki yatağına uzandın, belki bir koltuğa gömüldün, belki de kulaklığını takıp loş bir odada kendine sessiz bir alan yarattın. Saat kaç bilmiyorum ama önemli değil. Gece yarısı da olsa, sabahın ilk ışıkları da olsa, birazdan seni uzak bir zamana götüreceğiz. Rahat etmen için önce bir yerini hazırla, battaniyen varsa üzerine çek, ışıkları biraz kıs, dışarıdaki dikkatini dağıtacak sesleri sustur. Kendini hazırla çünkü birkaç saniye içinde başlayacak olan bu anlatı seni ilk çağların karla kaplı mağaralarına, ateşin etrafında toplanmış toplulukların yanına götürecek. O yüzden şimdi derin bir nefes al, nerede olduğunu, saatin kaç olduğunu bir an için düşün ama sonra hepsini arkada bırak. Çünkü birazdan zamanın dışına çıkacağız. Hazırsan başlıyoruz. Kışın gelişi ilk çağ insanı için gökyüzünün sessiz işaretleriyle başlardı. Güneş yazın yükseklerden doğarken göğün her köşesini aydınlatırdı. Fakat kış yaklaşırken daha alçaktan görünür, daha kısa süre kalırdı. Sabahları güneşin ışığı taşların üzerine vurduğunda artık yalnızca zayıf bir parıltı bırakır, ısıtmak yerine soğuk ışığını yayardı. İnsanlar bu değişimi her yıl görür, gökyüzüne bakarak mevsimin dönümünü anlardı. Önce günlerin kısaldığı fark edilirdi. Yaz boyunca uzun olan gündüzler adım adım kısalmaya başlar, geceler giderek uzardı. Bu uzayan geceler kışın en belirgin habercisiydi. Karanlık, ateşin ışığıyla sınırlı küçük alanlar dışında her şeyi kaplardı. Geceler o kadar uzun olurdu ki, insanlar bazen uykudan uyandığında hala sabah olmamış olduğunu görürdü. Bu uzun geceler, mağaranın içindeki sessizlikle birleşir, soğuğun ağırlığını artırırdı. Gökyüzü sadece ışıkla değil, rengiyle de değişirdi. Yazın mavi ve açık görünen gökyüzü, kışa yaklaşırken gri bir perdeye bürünürdü. Bulutlar daha sık toplanır, daha ağır görünürdü. Güneşin altında bile gökyüzü tam olarak açılmazdı. Hava her an kar getirecekmiş gibi olurdu. Kar bazen günlerce yağmazdı. Fakat gökyüzü her zaman buna hazır beklerdi. Hayvanların davranışları da kışın gelişini anlatırdı. Geyikler yazın açık alanlarda serbestçe dolaşırken, soluk yaklaşınca daha derin ormanlara çekilirlerdi. Kürkleri kalınlaşır, adımları daha temkinli olurdu. Toprağı eşeleyerek bulabildikleri köklerle beslenmeye çalışırlardı. Bizon sürüleri daha güvenli yerlere gitmek için bir araya gelir, büyük gruplar halinde hareket ederdi. Bu hareketlilik, kışın yaklaştığını haber veren en güçlü işaretlerden biriydi. Kurtlar geceleri daha fazla ulumaya başlar, yiyecek arayışları artardı. Kış onları da zor durumda bırakırdı. Kar altında kalan toprakta yiyecek bulmak kolay değildi. İnsanlar kurtların seslerini daha sık duyarak kışın sertliğini hissederdi. Bazı küçük hayvanlar, örneğin tavşanlar ya da kemirgenler, yuvalarını daha derin kazardı. Toprağın altında saklanır, soğuğun en az hissedildiği yerlere çekilirdi. Kuşlar gökyüzünden kaybolmaya başlardı. Yazın sürekli ötüşleriyle ortalığı dolduran kuşların çoğu, kışın yaklaşmasıyla başka bölgelere giderdi. Geriye kalan az sayıda kuş ise sessizleşirdi. Gökyüzü, yazın canlı sesleriyle değil, daha çok rüzgarın uğultusuyla duyulurdu. Bitkiler de kışa hazırlanırdı. Yapraklı ağaçlar sonbaharın sonunda yapraklarını döker, çıplak dallarıyla kalırlardı. Bu çıplak dallar karı taşımaya hazır olurdu. Çalıların arasındaki boşluklar artar, kurumuş otlar rüzgarla savrulurdu. Nehrin kıyısındaki otlar buzun altında kalır, gövdeleri kırılır ama kökleri donmuş toprağın içinde yaşamaya devam ederdi. İnsanlar bu değişimleri gözleyerek kışın artık kapıya dayandığını anlardı. Toprak da kışa bürünürdü. Yazın yumuşak olan zemin, kış yaklaşınca sertleşirdi. Sabahları taşların üzerinde ince bir buz tabakası oluşur, göl ve akarsuların kenarları donmaya başlardı. Nehirlerin yüzeyinde önce ince bir buz çizgisi görünür, zamanla bu çizgi kalınlaşırdı.
İnsanlar su almak için buzları kırmak zorunda kalırdı. Kışın gelişi yalnızca gözle değil, sesle de anlaşılırdı. Ormanın içindeki böcek sesleri tamamen kaybolur, yalnızca rüzgarın uğultusu ve kuru dalların kırılış sesi kalırdı. Kar taneleri yere düştüğünde hafif bir çıtırtı çıkarır, sonra sessizlik yeniden hakim olurdu. İnsanlar yürüdüğünde ayaklarının altından çıkan gıcırdama sesi, kışın en tanıdık seslerinden biri olurdu. Koku da değişirdi. Yazın bitkilerin, otların, çiçeklerin kokusu duyulurken, kış yaklaşınca hava daha keskin olurdu. Duman kokusu daha sık yayılır, çünkü ateş yakma ihtiyacı artardı. Kar ve buzun kokusu havayı daha kuru ve daha ağır kılardı. İlk çağlarda insanlar için kışın gelişi, doğanın bu işaretleriyle anlaşılırdı. Gökyüzünün değişen rengi, hayvanların göçleri, bitkilerin sessizce hazırlanışı ve toprağın donması, yaklaşan soğuğun kesin işaretleriydi. Hiçbir takvim olmadan, hiçbir hesaplama yapılmadan, sadece gözlem ve deneyimle kışın ne zaman geleceği başlayan bu dönem, yalnızca ışığın azalmasıyla değil, gök gürültüsünün yerini uzun bir sessizliğe bırakmasıyla da fark edilirdi. İlk çağlarda yaşayan topluluklar göğün sessizliğini dikkatle dinlerdi. Çünkü sessizlik yaklaşan karı, donu ve buzları haber verirdi. Çocuk göğe bakarken büyük, taşın yanında duran yaşlı kadın da aynı göğe bakar ve aynı işaretleri görmeye çalışırdı. Hiç kimse bu sessizliğin rastgele olmadığını düşünmezdi. Göğün her hali, yerdeki yaşam için bir işaretti. Hayvanlar da bu değişime uyum sağlardı. Geyikler yazın geniş otlaklarda dolaşırken, kışın başlangıcında kalabalık sürüler halinde daha derin ormanlara çekilirdi. Büyük, güçlü hayvanların izleri kar üzerinde daha kolay görünür, avcılar bu izleri dikkatle inceliyordu. Fakat kışın sertliği arttıkça bu izler azalır, hayvanlar daha gizlenir hale gelirdi. Bir genç oğlan sabahın erken saatinde dışarı çıktığında yerde yalnızca birkaç kuşun izini görürdü. O kuşlar da daha sonra ortadan kaybolur, sessizlik artardı. Sessizlik arttıkça insanlar da daha temkinli davranırdı. Bitkilerse kışın gelişini en açık biçimde gösterirdi. Yapraklar tek tek dökülür, dallar çıplak hale gelir, çalılar karla örtülürdü. Mağaranın önünde duran bir ağaç yazın gölge verirken, kışın yalnızca çıplak dallarıyla göğe uzanırdı. Yaşlı kadın, çıplak dallara bakarak ne kadar odun gerektiğini hesap ederdi. Çünkü çıplak dallar yaklaşan uzun gecelerin habercisiydi. Çocuk dallardan düşen kar tanelerini seyrederken büyük mağara içindeki ateşi düşünürdü. İlk çağ insanları için bu değişimler yalnızca doğanın hareketi değildi. Her biri bir uyarı, her biri bir yol göstericiydi. Gökyüzü, hayvanlar ve bitkiler aynı dili konuşuyor gibiydi. O dil, yaklaşan kışın sertliğini haber veriyordu. Büyük bu dili anlamak zorundaydı. Genç oğlan öğrenmek zorundaydı, yaşlı kadınsa anlatmak zorundaydı. Çünkü kış, hazırlıksız olanı bağışlamazdı. Çevreye bakışlarını yalnızca bir alışkanlık değil, bir gereklilik olarak sürdürürdü. Çocuk, büyük, genç oğlan, yaşlı kadın, hepsi farklı bakış açılarıyla çevreyi gözlemlerdi. Çocuk, hareket eden yaprakları, havada uçuşan kar tanelerini fark ederdi. Büyük, taşların üzerine düşen gölgelere bakar, günün hangi saatinde olduğunu tahmin ederdi. Genç oğlan, uzaklardaki hayvan sürülerinin izlerini takip eder, yaklaşan tehlikeyi anlamaya çalışırdı. Yaşlı kadınsa, yılların verdiği deneyimle toprağın, otların, ağaçların ve gökyüzünün inceliklerini sezerdi. Mağaranın ağzına çıkıldığında, gözlerin önünde genişleyen alan yalnızca bir boşluk değildi.
Orası aynı zamanda yaşamın sınırlarını ve olanaklarını gösteren bir haritaydı. Düzlükler, yamaçlar, taş kümeleri, suyun akışı, rüzgarın yönü, hepsi dikkatle incelenir ve hafızaya kaydedilirdi. İnsanlar her bir işareti anlamlandırmak zorundaydı. Çünkü rüzgarın yönü değiştiğinde fırtına gelebilir, kar bir günde yoğunlaşabilir, suyun rengi değişebilir ve bu değişim yaşamın düzenini etkileyebilirdi. Çevreye bakış yalnızca gözle yapılmazdı. Aynı zamanda sessiz bir iletişim gibi algılanırdı. İnsanlar çevredeki her değişimi fark ettiklerinde sessizlik içinde düşünür, olasılıkları değerlendirirdi. Taşların üzerinde oluşan ince çatlaklar, toprağın sertleşmesi, otların sararması, hepsi yaklaşan kışın işaretleriydi. Büyük, bu işaretleri çocuklara gösterir, genç oğlanlara anlatır, yaşlı kadın ise geçmiş deneyimlerini hatırlatarak açıklardı. Çocuk, başlangıçta bu işaretleri tam anlayamaz, ancak gözlemledikçe öğrenmeye başlardı. Rüzgar, çevreye bakışta en önemli göstergelerden biriydi. Hafif bir esinti, sıcaklığı taşır, yönü değiştikçe farklı anlamlar taşırdı. İnsanlar rüzgarın yönünü tahmin ederek mağaranın önüne ya da güvenli bölgelere yerleşir, ateşi korur ve yiyeceklerini planlardı. Sessiz bir esinti bile dikkatle izlenir, yorumlanırdı. Kar tanelerinin dansı, sessiz ama anlaşılır bir dil gibi algılanırdı. Her bir tanelik hareket, yaklaşan soğuğun şiddetini, günün ilerleyişini anlatır gibi olurdu. Su kaynakları, çevreye bakışta ayrı bir öneme sahipti. Akan dere, buz tutmadan önce rengi ve sesiyle habercilik ederdi. Suyun akış hızı, donmaya yaklaştığının göstergesiydi. İnsanlar suyun kenarındaki taşların üzerindeki ince buz tabakasını inceler, suyun ne kadar soğuduğunu anlamaya çalışırdı. Bu işaretler mağarada kalacak süreyi ve günlük planı belirlerdi. Bitkiler, çevrenin sessiz ama sürekli konuşan parçalarıydı. Ağaçların yapraklarının dökülüşü, çalıların kuruması, otların sararması hepsi bir uyarıydı. İnsanlar bu uyarıları görmezden gelemezdi. Büyük, odun ihtiyaçlarını buna göre planlar, genç oğlanlar odun toplar, çocuklar yardımcı olur, yaşlı kadınlarsa bitkilerin hangi kısmının kullanılacağını ve hangi kısmın korunacağını öğretirdi. Hayvanlarsa çevrenin en canlı işaretleriydi. Geyikler, bizonlar, kurtlar, tavşanlar hepsi hareketleriyle kışın gelişini haber verirdi. Hayvanların izleri, yuvalarının konumu, yiyecek arayışları çevreye bakışın bir parçasıydı. İnsanlar her bir hareketi, her bir sesi dikkatle kaydederdi. Sessiz bir uluma, uzak bir sürünün adımı, tüm bu işaretler bir anlam taşıyordu. Çevreye bakış yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir çaba gerektirirdi. İnsanlar gözlemlerini hafızalarına kaydeder, kışın zorluklarını aşmak için plan yapardı. Her adım, her hareket çevreyle uyumlu olmalıydı. Sessizlik içinde geçirilen zaman, çevreyi anlamak ve hayatta kalmak için en değerli derslerdi. İnsanların yaşam alanı olarak seçtiği mağaralar, yalnızca barınak işlevi görmezdi. Aynı zamanda doğanın sunduğu her türlü işareti değerlendirecekleri bir gözlem noktasıydı. Mağaranın konumu, girişinin yönü, iç derinliği, taş ve toprak yapısı, hepsi yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşırdı. İnsanlar mağara seçerken yalnızca kendilerini soğuktan ve yağmurdan koruyacak bir alan değil, aynı zamanda yiyecek ve su kaynaklarına yakın bir yer, güvenli bir bakış noktası ararlardı. Geniş ve alçak tavanlı bir mağara, yazın serinlik sağlar, kışın ise sıcak havayı biriktirirdi. Büyük,
Mağara girişinin yönünü değerlendirirken rüzgarın yönünü göz önüne alır, kar ve yağmurun mağaraya ulaşmasını engelleyecek bir açı arardı. Genç oğlan, taşların üzerindeki yosun ve nem izlerini inceleyerek nem oranını anlamaya çalışırdı. Çocuk ise mağara girişine düşen ışığı gözlemler, günün hangi saatinde mağaraya ne kadar ışık girdiğini fark ederdi. Yaşlı kadın, geçmiş yılların deneyimini hatırlayarak hangi mağara köşesinde daha uzun süre kalınabileceğini anlatırdı. Mağara seçimi yalnızca iç mekanla ilgili değildi. Çevresindeki yamaçlar, taşlık alanlar ve su kaynakları da değerlendirilirdi. Yakındaki taşlar hayvan izlerinin görünmesini sağlar, avcılara ve çocuklara güvenli bir gözlem alanı sunardı. Su kaynakları mağaranın yakınında bulunursa, insanların günlük ihtiyaçlarını karşılaması kolay olurdu. İnsanlar küçük dere veya gölek kenarındaki taşları inceleyerek suyun donma süresini ve güvenli içme suyu sağlayıp sağlamayacağını anlarlardı. İç mekan düzeni de seçimi etkilerdi. Mağaranın derinliği soğuktan korunmayı sağlarken bazı taş çıkıntıları ateşi yakmak için rüzgarı kesici bir engel oluştururdu. Büyük, ateşin yerini seçer, taşları düzenler, küllerin birikme alanını belirlerdi. Genç oğlan ve çocuk, taşların yerleşimini izler, deneyim kazanırdı. Yaşlı kadın, ateşi daha güvenli bir noktaya taşımak gerektiğinde yönlendirirdi. Mağara seçimi sırasında insanlara en çok yardımcı olan şeylerden biri de ışık ve gölgedir. Mağara girişine düşen ışık, günün ilerleyişini gösterir, uzun gecelerde bile zamanın farkına varmayı sağlar. Büyük bu ışığı izleyerek günlük işlerin düzenini planlardı. Genç oğlan, taşların üzerindeki gölge oyunlarını fark ederek çevreyi daha iyi kavrar, çocuk bu sessiz işaretlerden öğrenirdi. Güvenlik de mağara seçiminde önemli bir faktördü. Dışarıdan gelen hayvanların, özellikle kurtların ve ayıların yaklaşabileceği yönler gözlemlenirdi. Taşların ve toprağın yapısı, insanlara hem saklanma hem de saldırıya karşı koruma olanağı sunardı. Büyük, mağara girişine dikkatle bakar, gerekli önlemleri alırdı. Genç oğlan, güvenli mesafeyi ve yaklaşma yollarını öğrenir, çocuk ise gözetim sırasında sessiz kalmayı öğrenirdi. Mağaraların seçimi ve yerleşimi, aynı zamanda insanların çevreye bakışını ve yaşam bilgeliğini pekiştirirdi. İnsanlar yalnızca barınacak bir yer aramakla kalmaz, çevrenin işaretlerini okumayı, hava durumunu tahmin etmeyi, hayvanların hareketini anlamayı ve bitkilerin değişimlerini gözlemlemeyi öğrenirdi. Bu gözlem ve dikkat, uzun kış boyunca hayatta kalmalarını sağlayacak Mağara en içi, temel İlk araçlardan çağ biriydi. insanları için yalnızca barınak değil, yaşamın merkeziydi. Mağara girişinden içeriye adım atılacağında, insanlar için güvenli ve düzenli bir alanın varlığı hissedilirdi. Büyük, taş çıkıntılarını ve zemindeki düz alanları dikkatle seçer, ateşin yanacağı ve yiyeceklerin saklanacağı yerleri belirlerdi. Genç oğlan, taşların üzerindeki küçük çukurları ve çıkıntıları gözlemler, bu alanların hangi amaçla kullanılabileceğini öğrenirdi. Çocuk, mağara köşelerindeki karanlık bölgeleri merakla inceler, yaşlı kadınsa mağaranın farklı bölgelerindeki güvenli alanları anlatırdı. Mağaranın derinliği, sıcaklığın korunmasında etkili olurdu. İçerisi derinleştikçe sıcak hava birikir, soğuk rüzgar ve kar içeriği fazla etkilemezdi. İnsanlar bu bilgiyi kullanarak geceyi geçirecekleri alanları seçerdi. Büyük, mağaranın derinliklerindeki taş köşelerde ateşi yakar, ateşin ışığını ve sıcaklığını en verimli şekilde dağıtırdı. Genç oğlan, ateşin dumanının mağara içinde nasıl yayıldığını gözlemler, çocuksa dumanın gözleri ve burun üzerindeki etkisini fark ederdi. Yiyeceklerin saklanması da mağara içi düzeninin önemli bir parçasıydı. Büyük, avlanan hayvanların etini taşların üzerine serer, küflenmeyi önlemek için taşların kuru kısımlarını seçerdi. Yaşlı kadın, bitkisel besinleri güvenli köşelere yerleştirir, nemli bölgelerden uzak tutardı. Çocuk, küçük kemirgenlerin yiyeceklerin yanına yaklaşmaması için taşları düzenlerdi. Genç oğlansa yiyeceklerin düzenlenişini izleyerek ilerideki kış günleri için nasıl plan yapacağını öğrenirdi. Uyuma ve dinlenme alanları da mağara içi düzenin kritik parçalarıydı.
İnsanlar taş ve toprak zemin üzerine kuru ot ve yapraklar serer, bu alanları kendi beden ölçülerine göre ayarlardı. Büyük, ateşe yakın ama dumanın rahatsız etmeyeceği bir bölge seçerdi. Genç oğlan, çocuk ve yaşlı kadın da bu düzeni takip eder, gerektiğinde odun veya taş ekleyerek alanı optimize ederdi. Mağara içinde geçiş yolları güvenlik açısından önem taşırdı. Taşlar ve doğal çıkıntılar hem mağara içinde yön tayin etmeyi hem de dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruma sağlamayı mümkün kılardı. İnsanlar mağara içinde adım adım ilerlerken sessiz hareket eder, çocukların güvenliğini sürekli gözetirlerdi. Büyük, çocuklara sessizliği öğretir, sesin uzak mesafelerde hayvanları veya düşmanı uyarabileceğini anlatırdı. Işık kullanımı da mağara içi düzenin bir parçasıydı. Ateşin konumu, taş ve çıkıntılarla birlikte hem gölge oyunları yaratır, hem de mağara içindeki yaşam alanlarının sınırlarını belirlerdi. İnsanlar mağara içinde hangi alanın güvenli, hangi alanın daha riskli olduğunu bu gölgeler aracılığıyla anlardı. Genç oğlan ve çocuk bu bilgiyi öğrenir ve kendi hareketlerini buna göre ayarlardı. Mağara içi düzeni yalnızca yaşamı sürdürmek için değil, aynı zamanda bir öğrenme alanı olarak da işlev görürdü. Her taş, her köşe, her gölge bir ders içerirdi. İnsanlar bu dersleri gözlemleyerek hayatta kalmayı öğrenir, kış boyunca karşılaşacakları zorluklara hazırlanırlardı. Çevreye bakış ve mağara içi düzen birbirini tamamlardı. İnsanların yaşam ritmini ve güvenliğini ateş yaşamın belirlerdi. merkeziydi. Ateş olmadan kışın uzun geceleri geçirmek, soğuğu ve tehlikeyi yenmek mümkün değildi. Ateşin yakılış yöntemleri, gözlem ve deneyimle öğrenilen bir bilgiydi. Büyük, taş ve odunları bir araya getirir, kıvılcımı üretmek için çeşitli teknikler denerdi. Genç oğlan, bu teknikleri dikkatle izler ve zamanla kendi deneyimine edinirdi. Çocuk, taşları ve odunları taşırken, ateşin güvenli şekilde tutulmasını öğrenirdi. Yaşlı kadınsa, ateşin yakılma sürecindeki adımları anlatır, hangi malzemelerin daha kolay tutuştuklarını gösterirdi. Ateş yakmak için kullanılan malzemeler, çevrede bulunan kaynaklardan elde edilirdi. Kurumuş ağaç dalları, çalı parçaları, kuru otlar. Hepsi ateşin başlaması için gerekli olan malzemelerdi. Büyük, bu malzemelerin nem oranını kontrol eder, nemli parçaları uzak tutardı. Genç oğlan, en küçük çalı parçalarını bile doğru sırayla dizmeyi öğrenirdi. Çocuk, rüzgarın yönüne dikkat ederek malzemeleri yerleştirir, ateşin kolayca sönmemesi için alanı korurdu. Kıvılcım üretmek için taş ve taşın birbirine sürtülmesi yöntemleri kullanılırdı. Büyük, taşların uygun açılarda sürtülmesini sağlardı. Kıvılcımın düşeceği kuru ot yığını, ateşi başlatmak için kritik bir noktaydı. Genç oğlan, kıvılcımın hangi noktada düştüğünü gözlemler ve sonraki denemelerde daha başarılı olurdu. Çocuk, bu sürecin sabır gerektirdiğini öğrenir, acele etmeden taşları ve otları hazırlar, küçük hatalardan ders alırdı. Ateş yakma süreci yalnızca başlangıç değil, süreklilik gerektirirdi. Ateş bir kez yakıldıktan sonra dikkatle beslenmeli, odun ve kuru otlar eklenmeliydi. Büyük, ateşi sürekli gözler, dumanın rengini ve ateşin sıcaklığını izlerdi. Genç oğlan ve çocuk, ateşin yanışını sürekli kontrol ederek malzemelerin yeterli olup olmadığını belirlerdi. Yaşlı kadınsa, ateşi söndürmeden önce güvenliğini sağlamak için çevreyi kontrol ederdi. Ateşin yakılışında rüzgarın yönü büyük öneme sahipti. Rüzgarın etkisiyle ateş hızla büyüyebilir veya kolayca sönebilirdi. İnsanlar, mağara girişindeki rüzgarın yönünü değerlendirerek ateşi en uygun yere yerleştirirdi. Büyük rüzgarın yönünü belirleyip ateşin yanacağı alanı seçerdi. Genç oğlan rüzgarın ateşe etkisini gözlemler, çocuk ise rüzgarın yönünü anlamayı öğrenirdi. Ateş yakmanın öğrenilmesi aynı zamanda bir toplumsal etkinlikti. İnsanlar birlikte çalışır, ateşi yakmak için işbirliği yapardı. Büyük ve yaşlı kadın bilgiyi aktarır,
genç oğlan ve çocuk uygulamayı öğrenirdi. Bu süreç yalnızca yaşamı sürdürmek için değil, aynı zamanda deneyimlerin kuşaktan Kış kuşağa boyunca topluluk aktarılması için yaşamı de önemliydi. belirli bir düzen içinde akardı. Soğuğun ağırlığı, yapılacak işleri yavaşlatıyor gibi görünse de aslında her günün kendi tekrarı ve kendi ritmi vardı. İnsanlar bu ritmi bozmadan doğanın dayattığı zorunluluklara uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürürdü. Gündelik işlerin tamamı birbirini tamamlayan parçalar gibiydi. Hiçbiri tek başına yeterli değildi. Birinin eksik kalması diğerlerini de aksatırdı. Her günün başlangıcı mağaranın içinde ateşin kontrol edilmesiyle olurdu. Ateşin sönüp sönmediğine bakılır, közler hala sıcaksa üzerine kuru dallar atılarak yeniden canlandırılırdı. Eğer ateş tamamen sönmüşse, yeniden yakmak için kurutulmuş otlar, ince dallar ve taşlarla hazırlanmış kıvılcımlar kullanılırdı. Bu işlem sabır gerektirirdi. Çünkü nemli bir kış sabahında ateş yakmak kolay değildi. Mağaranın içindeki sıcaklığın korunması, dışarıdaki soğuğa karşı en önemli savunmaydı. Bu nedenle ateşin sürdürülmesi günün ilk işi olarak görülürdü. Ateşin ardından yiyeceklerin kontrolü yapılırdı. Kuru otların, köklerin, kabukların ve kurutulmuş etlerin saklandığı alan incelenirdi. Kar ve buz nedeniyle dışarıda yeni yiyecek bulmak zorlaştığından eldeki stokların dikkatle korunması gerekirdi. Bu yüzden yiyecekler yalnızca gerekli olduğunda çıkarılır, her şey dikkatle tüketilirdi. Yiyecekler mağaranın en serin ve gölgeli bölümlerine konur, hayvanların kokusunu almasını engellemek için taşlarla kapatılırdı. Daha sonra mağaranın iç düzeniyle ilgilenilirdi. Karla taşınan çamur kuruduğunda temizlenir, yatacak için kullanılan kuru otlar yenilenirdi. Yatacak alanın kuru ve sıcak kalması, soğuk havanın etkilerini azaltmak için önemliydi. Bazen mağara girişinden içeri sızan kar yağınları temizlenir, bazen de duvarlardan sarkan buz parçaları kırılırdı. Bu küçük işler günün her saatine yayılır ama hiçbir zaman ihmal edilmezdi. Dışarıda yapılan işlerse hava durumuna bağlıydı. Rüzgarın sert estiği günlerde dışarı çıkmak riskliydi. Böyle zamanlarda mağaranın içinde taş aletler düzeltilir, mızrak uçları yeniden keskinleştirilir, odunlar daha küçük parçalara ayrılırdı. Eğer hava daha sakin olursa odun toplamak için çevreye gidilirdi. Kışın odun bulmak kolay değildi. Çoğu ağaç çıplaktı. Yerdeki dalların çoğuysa olmuştu. Ama yine de köklerin arasına sıkışmış kuru parçalar, rüzgarla kırılmış ince dallar bulunabilirdi. Bu parçalar sırtlanır, mağaraya taşınır, duvar kenarına yığılırdı. Gündelik işlerin bir başka parçası da suyun sağlanmasıydı. Kar eritilerek su elde edilirdi. Kar doğrudan yenmezdi. Çünkü bedenin daha da üşümesine yol açardı. Bunun yerine ateşin yanına bırakılır ve yavaş yavaş eritilirdi. Donmuş göllerin yüzeyi kırıldığında altındaki soğuk sudan içmek de mümkündü. Ancak bu tehlikeliydi. Buzun zayıf bir noktasına basmak soğuk suya düşmeye yol açabilirdi. Bu yüzden kar eritmek çoğu zaman daha güvenli bir yöntemdi. Günler birbirine tekrar eden bu düzen içinde ilerlerdi. Sabah ateşin kontrolü, yiyeceklerin gözden geçirilmesi, mağaranın içinin düzenlenmesi, odunların toplanması, suyun hazırlanması, taş aletlerin bakımının yapılması, bu işler tek tek farklı kişiler tarafından üstlenilmez, topluluk bir bütün olarak hepsini paylaşık yerine getirirdi. Doğa, insanları ayrıntılı bir görev dağılımına zorlamazdı. Zorunluluk herkesi aynı düzenin içinde buluştururdu. Akşam olduğunda ise işler yavaşlardı. Ateşin çevresinde sessizce oturulurdu. Kimi zaman kar dışarıda ağır ağır yağar, mağara girişinden içeriye beyaz ışık yansırdı. Kimi zaman rüzgar uğuldar, taşların arasından içeri soğuk hava dolardı. Bu sessizlikte bile gündelik işlerin etkisi hissedilirdi. Çünkü her hazırlık ertesi günü kolaylaştırmayı sağlardı. Kışın gündelik yaşamı tek bir günün değil, tüm mevsimin tekrar eden alışkanlıklarıydı.
her gün birbirine benzerdi. Ama bu benzerlik bir güvenceydi. Çünkü aynı düzen sürdükçe hayatta kalma ihtimali de artardı. İnsanlar doğanın ritmine uyum sağlayarak kışın zorluğunu sessizce En zor ve yanı sabırla yiyecek karşılardı. bulmak değil, bulduklarını koruyabilmekti. İlk karlar yağmadan önce toplanan ve hazırlanan yiyecekler, soğuk mevsimde hayatta kalmanın temelini oluştururdu. Bu yüzden beslenme yalnızca yemek yemekle sınırlı bir ihtiyaç değildi. Yiyeceğin saklanması, korunması ve dikkatli kullanılması da aynı derecede önemliydi. Topluluk kışa girmeden önce etleri kurutur, otları demekler halinde bağlar, kökleri ve kabukları taş oyuklarda saklardı. Bu hazırlıklar aylar öncesinden yapılmış olsa da, kışın ortasında stokların ne durumda olduğu sürekli kontrol edilirdi. Çünkü kar ve buzla kaplı toprakta yeni yiyecek bulmak çoğu zaman imkansızdı. Bu yüzden mevcut yiyeceğin değeri dışarıda bulunabilecek olandan çok daha büyüktü. Kurutulmuş etler kışın en çok kullanılan besinlerdendi. Av mevsiminde yakalanan hayvanların etleri ince şeritler halinde kesilir, güneşte ya da ateşin dumanında kurutulurdu. Kuruyan etler taşların arasına, mağaranın gölgeli ve serin bölgelerine yerleştirilirdi. Kuru kaldıkları sürece uzun süre bozulmadan dayanabilirlerdi. Bu etler gerektiğinde ateşin üzerinde ısıtılarak veya sıcak suya bastırılarak yenirdi. Tadları taze et kadar kuvvetli olmasa da kışın ortasında doyurucu ve hayati bir kaynak sağlardı. Et dışında bitkisel yiyecekler de önemliydi. İlkbahar ve yaz aylarında toplanan kökler, kabuklar ve kurutulmuş otlar kış boyunca azar azar tüketilirdi. Bazı kökler doğrudan yenebilir, bazıları ise taş kaplarda kaynatılarak daha yumuşak hale getirilebilirdi. Kuru otlar çorba gibi kaynatıldığında hem ısıtır hem de midede doluluk hissi bırakırdı. Kabuklarsa çoğu zaman tat vermese de kaynatıldığında açlığı bir süre bastırırdı. Kışın ortasında yiyeceklerin en büyük düşmanı yalnızca soluk değil, aynı zamanda diğer canlılardı. Aç kalan hayvanlar, özellikle kurtlar ve tilkiler, yiyecek kokusunu uzaktan alabilirlerdi. Bu yüzden gıdalar mağaranın içine gizlenir, taşlarla kapatılır ya da karın altına gömülürdü. Kar yiyecekleri hem saklar hem de doğal bir soğutucu gibi korurdu. Fakat yine de dikkatli olunmazsa hayvanlar kazıp ulaşabilirdi. Bu yüzden yiyeceklerin saklandığı alan sık sık kontrol edilirdi. İçme suyuyla beslenme de birbirine bağlıydı. Kar eritildiğinde elde edilen suyun içine bazen kuru otlar veya kökler bırakılır. Böylece hafif bir tat kazandırılırdı. Bu yalnızca içmeyi kolaylaştırmaz, aynı zamanda besin değerini de artırırdı. Karın doğrudan yenmemesi gerektiği bilinirdi. Çünkü bedeni ısı yerine daha çok üşütürdü. Bu yüzden yiyecek hazırlıklarıyla birlikte suyun da sürekli eritilmesi gündelik yaşamın parçasıydı. Beslenme yalnızca karnın doyması anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda düzenin korunmasıydı. Yiyecekler dikkatlice bölüştürülür, bir gün fazladan harcanan gıda ertesi günün açlığına yol açabilirdi. Bu nedenle topluluk her öğünü ölçülü tutardı. Açlık duygusu çoğu zaman bastırılmazdı çünkü herkes bilirdi ki tamamen doymak kış şartlarında lüks sayılırdı. Önemli olan bedenin ayakta kalacak kadar enerji almasıydı. Bazı günler av şansı yakalanabilirdi. Karla kaplı arazide iz sürmek zordu ama hayvanların ayak izleri bazen karın üzerinde belirirdi. Eğer böyle bir fırsat çıkarsa topluluk ava çıkar, yakalanan hayvan kışın ortasında büyük bir rahatlama sağlardı. Etin bir kısmı hemen yenir, kalan kısmı ise hızla kurutulup saklanırdı. Böylece stoklara yeni bir ekleme yapılmış olurdu. Bu durum hem beslenmede çeşitlilik hem de moral kaynağı olurdu. Kışın ilerleyen dönemlerinde yiyecekler azaldıkça her öğün daha da küçük parçalara bölünürdü. Kurutulmuş et daha ince dilimlenir, otlar daha seyrek kaynatılır, kökler daha uzun süre dayanacak şekilde kullanılırdı. Bu durum bir zorunluluktu. Çünkü bahar gelmeden stokların bitmesi, hayatta kalmanın imkansız hale gelmesi demekti. Sonuçta beslenme, kışın sessiz bir mücadelesi gibiydi. İnsanlar her gün yiyeceklerini ölçerek, dikkatle kullanarak ve saklayarak doğanın zor şartlarına direnirdi. Açlık tamamen yok edilmezdi ama kontrol altında tutulurdu. Çünkü asıl amaç günü doyasıya yaşamak değil, mevsimi atlatmaktı. Ve bu sabır kış boyunca topluluğun en büyük silahı kışın olurdu. en büyük kurtarıcısıydı. Soğuğun keskinliği,
rüzgarın sertliği ve karanlığın ağır baskısı karşısında ateş, yalnızca bir ısı kaynağı değil, aynı zamanda yaşamın devam etmesini sağlayan temel bir araçtı. Onsuz bir kış düşünülemezdi. Ateşin en önemli yönü soğuğu kırmasıydı. Kışın dondurucu gecelerinde mağaranın derinliklerine kadar nüfuz eden soğuk yalnızca ateşin sıcaklığıyla dengelenebilirdi. Bu yüzden ateş sürekli yanar halde tutulurdu. Bir kez sönmesine izin verildiğinde yeniden yakmak uzun ve zahmetli bir iş olurdu. Çünkü kuru odun bulmak karla kaplı arazide kolay değildi. Ayrıca kıvılcım çıkaracak taşlar da her an el altında bulunmazdı. Bu yüzden ateşin korunması topluluğun en dikkat ettiği işlerden biri haline gelmişti. Ateşin sönmemesi için çeşitli yöntemler kullanılırdı. Odunların üstüne kuru otlar ve ince dallar eklenir, alev güçlü tutulurdu. Fakat odun hızla tükendiğinde ateşin korları saklanır, üzeri külle örtülürdü. Böylece korlar uzun süre sıcak kalır, yeniden alevlendirmek gerektiğinde hafif bir üflemeyle tekrar canlandırılabilirdi. Bu yöntem sürekli yeni odun arama zorunluluğunu azaltır, ateşi korumayı kolaylaştırırdı. Odun toplamak da kış şartlarında zorlu bir işti. Karın altında kalan ağaç dalları çoğu zaman ıslak olurdu. Bu dallar doğrudan yanmaz, önce kurutulmak zorunda kalırdı. Bu nedenle yazdan kalan kuru odun parçaları mağara içinde saklanır, kış günlerinde yavaş yavaş tüketilirdi. Odunun olmadığı durumlarda kemikler bile ateşe atılır, kısa süreli de olsa sıcaklık sağlardı. Ateş yalnızca ısıtmak için değil, aynı zamanda yemek hazırlamak için de kullanılırdı. Kurutulmuş etler ateşin üzerinde ısıtılır, kökler ve otlar sıcak taşların üzerinde pişirilirdi. Bu sayede yiyecekler hem daha yumuşak hale gelir hem de daha kolay sindirilirdi. Özellikle donmuş yiyecekler ateşin yanında çözülür, sonra tüketilirdi. Böylece bedenin gücü korunur, açlık biraz daha hafifletilirdi. Ateş aynı zamanda ışık kaynağıydı. Gecelerin uzun sürdüğü kış aylarında ateşin etrafında toplanmak karanlığın baskısını hafifletirdi. Mağaranın karanlık köşeleri alevin titreşen ışığıyla aydınlanır. Gölgeler taşların üzerinde hareket ederdi. Bu ışık yalnızca gözler için değil, zihin için de bir güven kaynağıydı. Çünkü karanlıkta pusuda bekleyen yırtıcıların varlığı her zaman bir ihtimaldi. Ateşin ışığı onları uzak tutar, mağaranın girişinde caydırıcı bir sınır oluştururdu. Ateşin korunması yalnızca içeride değil, dışarıda da önemliydi. Av için çıkıldığında ya da yeni odun arandığında küçük közler taş kaplarda taşınırdı. Bu sayede mağaradan uzaklaşıldığında bile ateşten tamamen mahrum kalınmazdı. Bir küçük kıvılcım bile doğru otlarla ve sabırla yeniden alev haline getirilebilirdi. Sonuçta ateş yalnızca bir element değildi. Yaşamın merkezinde duran bir güçtü. Onsuz ne yiyecek hazırlanabilir, ne soğuk yenilebilir, ne de karanlığa karşı güven sağlanabilirdi. Bu yüzden kış boyunca ateşi korumak en az yiyecek bulmak kadar hayatiydi. Ateş, kışın karanlığında insanın en sadık Kış dostu aylarında olarak mağara yanmaya devam yalnızca ederdi. bir barınak değil, bütün yaşamın merkezinde duran bir sığınaktı. Dışarıda rüzgarın uğultusu ve karın ağırlığı hüküm sürerken, mağaranın içi daha sabit, daha korunaklı bir ortam sunardı. İnsanlar bu taş duvarların arasında hem soğuğu kırar hem de gündelik düzenlerini kurarlardı. Mağara içinde yaşam belli bir düzen üzerine kurulmuştu. Ateş her zaman ortada bulunurdu. Çünkü ısının merkezden yayılması içerideki havayı daha dengeli hale getirirdi. Ateşin etrafı açık bırakılır, çevresine taşlar dizilerek hem sınır çizilir hem de sıcaklığın korunması sağlanırdı. Bu taşlar zamanla ısınır, ateşin sönmesi halinde bile bir süre daha ısı verirdi. Ateşin dumanı mağaranın tavanına yükselir, zamanla taşların kararmasına yol açardı. Ateşin yakınında yiyecekler saklanmazdı. Çünkü sıcaklık onları bozabilirdi. Bunun yerine mağaranın serin ve gölgeli köşeleri tercih edilirdi. Ekler taşların aralarına sıkıştırılır, otlar ve kökler demet halinde asılırdı.
Böylece hem hayvanların ulaşması engellenir hem de yiyecekler uzun süre korunabilirdi. Karın altına gömülen yiyeceklerse mağara girişine yakın bölgelerde tutulurdu. Kolay ulaşılmaları için işaretlenmişti. Uyuma düzeni de mağaranın büyüklüğüne göre şekillenir, genellikle duvar kenarlarında yerler hazırlanırdı. Taş zeminin soğukluğu, kuru otlar, yapraklar ve hayvan derileriyle azaltılırdı. Bu tabakalar hem yumuşaklık sağlar hem de soğuktan korurdu. Birkaç kat derinin üst üste serilmesi, kışın en sert günlerinde bile uyumayı mümkün kılardı. Uyuma alanları genellikle ateşe yakın ama dumandan uzak olacak şekilde ayarlanırdı. Mağara duvarlarının kendisi de bir işlev taşırdı. Bazı taş yüzeyler düzleştirilmiş, yiyecek hazırlamak için kullanılabilecek çalışma alanlarına dönüştürülmüştü. Yassı taşlar kesici aletlerin bilenmesi için uygun yüzeyler sunar. Ayrıca kemiklerin kırılması gibi işlerde sağlam bir dayanak noktası olurdu. Bazı mağara duvarlarında ateşin ışığında görülebilecek izler, insanların günlük yaşamlarından geriye kalmış işaretlerdi. Gündelik işlerin çoğu mağara içinde yapılırdı. Aletlerin bakımı, yiyeceklerin hazırlanması, derilerin işlenmesi hep burada sürerdi. Mağaranın kapalı ortamı bu işlerin güvenli bir şekilde yapılmasına imkan verirdi. Dışarıda karın ve rüzgarın engellediği her şey mağara içinde daha mümkün hale gelirdi. Bu nedenle kış boyunca mağara adeta bir yaşam atölyesi gibi kullanılırdı. Mağara girişinin korunması da önemliydi. Açık bırakıldığında soğuk rüzgar içeriği doldururdu. Bu yüzden girişe ağaç dalları, taşlar ya da hayvan derileri yerleştirilirdi. Bu geçici kapılar rüzgarı keser, içeriye daha dengeli bir hava sağlarlardı. Yine de mağara tamamen kapatılmazdı çünkü dumanın çıkması için bir açıklık gerekirdi. Ateşin dumanı içeride birikirse nefes almak zorlaşırdı. Bu yüzden her zaman hava dolaşımı gözetilirdi. Barınak düzeni aynı zamanda kışın uzun günlerini geçirmek için de bir rahatlık sağlardı. Her şeyin belli bir yeri olması yaşamı daha düzenli kılardı. Aletler belli taşların yanına konur, yiyecekler ayrı tutulur, uyuma alanları belirlenirdi. Bu düzen hem işlerin kolay yürümesine hem de kışın getirdiği zorluklara daha iyi dayanılmasına yardımcı olurdu. Sonuçta mağara yalnızca taş duvarlardan oluşan bir boşluk değildi. İçinde kurulan düzen, insanların kış boyunca hayatta kalabilmesini sağlayan bir sistemdi. Ateşin merkezi, yiyeceklerin saklandığı köşeler, uyuma alanları ve girişin korunması hep bu düzenin parçalarıydı. Dışarıda fırtına ne kadar güçlü olursa olsun, içeride bu düzen sayesinde yaşam topluluk devam için ederdi. hayati bir öneme sahipti. Kar ve soğuk bitkisel kaynakların azalmasına yol açtığından hayatta kalmak için et her zamankinden daha gerekli hale gelirdi. Avcılık yalnızca bir besin bulma faaliyeti değil, aynı zamanda enerji ve güvenlik meselesiydi. İnsanlar hayvanların davranışlarını ve hareketlerini uzun gözlemlerle anlamaya çalışır, karın üzerindeki izleri takip ederek hareketlerini kestirmeye çalışırlardı. Karla kaplı arazide iz sürmek zordu. Hayvanlar rüzgar yönüne göre hareket eder, sessiz adımlarla ilerlerdi. Geyiklerin derin ayak izleri, bizonların geniş izleri, kışın üzerinde belirgin bir şekilde görülürdü. Küçük kemirgenlerin ve tilkilerin izleri ise ince, kıvrımlı çizgiler bırakırdı. Bu izlerin dikkatle okunması hangi alanlarda av yapılabileceğini gösterirdi. Rüzgar yönü, sıcaklık değişimleri ve karın sertliği avın başarısını doğrudan etkilerdi. Avın kendisi sessiz ve dikkat gerektiren bir işti. Hayvanların doğal davranışları değiştirilememeli, ani hareketlerden kaçınılmalıydı. Av sırasında kullanılan mızraklar, taş bıçaklar ve atış için hazırlanan aletler her zaman hazır tutulurdu. Bu aletler kış boyunca sürekli bakım gerektirirdi. Çünkü soğuk ve nemli koşullar taş ve odun malzemeleri üzerinde yıpratıcı bir etki bırakırdı. Av sonrası yakalanan hayvan hemen işlenirdi. Etler kurutulmak üzere kesilir, kemikler ve deriler ayrıştırılırdı. Deriler mağaranın içine taşınır ve ilerleyen günlerde giysi, yatak veya rüzgar kesici malzeme olarak kullanılırdı. Etlerse ateş üzerinde ısıtılarak yenir ya da kurutulup saklanırdı. Kışın ortasında her parça büyük bir değere sahipti. Bu yüzden hiçbir şey ziyan edilmezdi. Kışın avcılık yalnızca yiyecek sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda topluluğun enerjisini dengelerdi.
Düzenli bir av, bedenin güçlü kalmasını sağlar, enerji kaybını önlerdi. Aynı zamanda psikolojik bir güvenceydi. Avın sağladığı yiyecek, geleceğe dair bir güven hissi yaratırdı. Bazı zamanlarda av şansı yakalanamayabilirdi. Karın derinliği, hayvanların saklanma biçimi ve rüzgarın yönü avın başarısını engelleyebilirdi. Bu durumda sabırla beklenir, izler ve hava koşulları yeniden gözden geçirilirdi. Avın başarısız olması topluluk için yalnızca kısa süreli bir sıkıntıydı. Çünkü kışa hazırlık ve yiyecek stokları uzun vadede hayatta kalmayı güvence altına alırdı. Kış boyunca avcılık sessiz, dikkatli ve sistemli bir işti. Her adım planlı, her hareket ölçülü olmalıydı. Hayvanların davranışlarını gözlemlemek, karın üzerindeki izleri takip etmek, rüzgarı hesaba katmak ve aletleri sürekli hazır tutmak başarılı bir avın temel koşullarıydı. Bu düzen sayesinde kış ne kadar sert geçerse geçsin, Kış aylarında topluluk su hayatta her zaman kalmayı değerli başarırdı. ve sınırlı bir kaynaktı. Toprak donmuş, göller ve nehirler buzla kaplanmış olduğunda içilebilir suya ulaşmak daha zor hale gelirdi. Bu nedenle suyun bulunması, saklanması ve dikkatle kullanılması kış yaşamının temel unsurlarından biriydi. İnsanlar su kaynaklarını yalnızca günlük ihtiyaçları için değil, aynı zamanda yiyeceklerin hazırlanması, ateşin korunması ve hijyen için de kullanırlardı. Donmuş göllerin kenarları kar ve buz tabakasıyla örtülü olsa da dikkatli gözler suyun yerini tespit edebilirdi. Karın altındaki ince buz tabakaları bazen çatlayarak suyun kendisini gösterirdi. Bu durum su kaynağına ulaşmak için gerekli ölçülü ve yavaş bir hareketi zorunlu kılardı. Taş veya ağaç dalları buzun üzerinde yürümek ve kırılmadan suya ulaşmak için destek sağlardı. Hatalı bir adım hem tehlike yaratır hem de suyun kirlenmesine yol açabilirdi. Kış boyunca suyu doğrudan göllerden ve akarsulardan almak her zaman mümkün değildi. Bu nedenle kar ve buz eritilerek de içme suyu elde edilirdi. Kar biriktirilir, taş kapların içine konur ve ateşin yakınında yavaş yavaş erimesi sağlanırdı. Bu yöntem hem güvenli hem de yeterli miktarda su elde etmeye elverişliydi. Elde edilen su genellikle ilk olarak kaynatılır veya ateşin sıcaklığıyla bir süre bekletilirdi. Böylece kir ve istenmeyen maddelerden arındırılmış olurdu. Su kaynaklarının korunması kış boyunca kritik bir meseleydi. Buz ve kar eritilerek elde edilen su yalnızca içme için değil, yiyecekleri hazırlamak için de kullanılabilirdi. Bu nedenle her damla dikkatle kullanılırdı. Suyu boşa harcamamak, uzun kışın boyunca yaşamın devamını garanti altına alırdı. Aynı zamanda mağara içinde biriken su, taş kaplar veya doğal çukurlar içinde saklanarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere hazır tutulurdu. Ayrıca suyun güvenliğini sağlamak yalnızca onu kirlenmekten korumak anlamına gelmezdi. Dışarıda kalan kaynaklar hayvanlar tarafından da kullanılabileceği için suyun çevresine taşlar veya kar yığınları yerleştirilir, böylece doğrudan ulaşımı sınırlanırdı. Bu hem hijyenin korunmasına hem de hayvanların mağara yakınında toplanmasını engellemeye yarardı. Kış boyunca suyun kullanımı, günlük yaşamın diğer unsurlarıyla sıkı bir şekilde ilişkiliydi. Yiyecekleri hazırlamak, ateşi beslemek ve kişisel ihtiyaçları karşılamak için her gün belirli miktarda su harcanırdı. Bu miktar kışın uzunluğu ve stok durumuna göre ayarlanır, hiçbir damla israf edilmezdi. Böylece kışın ortasında su sıkıntısı yaşanmasını önlenirdi. Su kaynaklarının korunması ve dikkatle kullanılması topluluğun hayatta kalması için bir zorunluluktu. Suyun değeri kışın sessiz mücadelesinde her zaman ön planda olurdu. İnsanlar kar ve buzun sunduğu sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmayı öğrenmişti ve bu Kışın hayatta kalmanın ortasında temel doğal koşullarından su kaynakları biriydi. donmuş olduğunda hayatta kalmanın yolu buz ve karı eritmekten geçerdi. Kar ve buz çoğu zaman en güvenilir su kaynağı olarak görülürdü. Çünkü dışarıdaki göller ve akarsular ya tamamen donmuş ya da erişilemez durumdaydı. Bu nedenle kış boyunca kar ve buzun dikkatle toplanması, taşınması ve eritilmesi hayati bir görevdi. Kar ve buzun toplanması genellikle mağaranın yakın çevresinde yapılırdı. Kar birikintileri rüzgarın etkisiyle yığınlar oluşturur, bazı bölgelerde daha yoğun ve sıkışık olurdu. Bu yığınlardan alınan kar, taş kaplar veya
çukur haline getirilmiş doğal çukurlar içine konur, daha sonra yavaş yavaş eritilmek üzere ateşin yakınında bırakılırdı. Büyük buz kütleleri taşınırken dikkat edilirdi. Ağırlıkları fazla olduğu için taşıma sırasında düşmeler, kırılmalar veya su kaybı yaşanabilirdi. Eritme işlemi yalnızca sıcaklıkla yapılmazdı. Buz ve kar, ateşin sıcak taşları üzerine konularak veya taş kapların içine yerleştirilip etrafı sıcak taşlarla çevrilerek de eritilebilirdi. Bu yöntem, suyun hızla ısınmasını ve daha kontrollü bir şekilde elde edilmesini sağlardı. Su elde edilince, taş kaplar içinde bir süre bekletilir, böylece içinde bulunan küçük taş parçacıkları veya kar tanecikleri çöker ve temiz su elde edilmiş olurdu. Kışın ortasında elde edilen su, hem içme hem de yemek hazırlığı için kullanılabilirdi. Ancak suyun miktarı sınırlıydı. Bu nedenle dikkatli tüketilirdi. Gereksiz yere dökülmesi veya fazla kullanılması, ilerleyen günlerde ciddi bir sıkıntı yaratabilirdi. Bu yüzden suyu elde etmek kadar onu kullanmak da özen gerektiren bir süreçti. Ayrıca suyun taşınması sırasında kontaminasyon riski vardı. Mağara dışındaki kar ve buz, hayvanların geçtiği alanlardan veya rüzgarla taşınan toz ve parçacıklardan etkilenebilirdi. Bu nedenle kar ve buz temiz bölgelerden alınır, taşınırken ve eritilirken başka maddelerle temas etmemesine özen gösterilirdi. Su, bir taş kabın içinde biriktirilir ve gerektiğinde küçük porsiyonlar halinde kullanılmak üzere hazırlanırdı. Buz ve karın eritilmesi, yalnızca günlük yaşamı sürdürmek için değil, aynı zamanda uzun vadeli stokların yönetimi için de önemliydi. Kar ve buz yığınları, birden fazla gün boyunca eritilerek su kaynağı sağlamak için kullanılabilirdi. Bu yöntem, kış boyunca topluluğun sürekli suya ulaşmasını garanti ederdi. Kış boyunca kar ve buzun erimesinden elde edilen su, sessiz ve dikkatli bir süreçle sağlanırdı. Her adım, taşınması, eritilmesi ve kullanımı dikkatle planlanır, hiçbir damla boşa harcanmazdı. Su yalnızca yaşamın devamını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kışın sessiz mücadelesinde bir avcılık, güvence simgesi yalnızca hayatta olurdu. kalmanın temel yolu değildi. Aynı zamanda topluluğun enerjisini ve yiyecek stoklarını dengede tutmak için düzenli olarak yürütülen bir faaliyetti. Kar ve donmuş araziler, hayvanların izlerinin daha belirgin olmasını sağlardı. Bu izleri doğru okuyabilmek, avın başarısını belirleyen en önemli faktördü. Hayvan izleme, sessizlik ve dikkat gerektiren bir işti. Kar üzerindeki ayak izleri, boyutları ve derinlikleriyle hangi hayvanın geçtiğini gösterirdi. Geyik, bizon, tavşan ve tilki gibi farklı hayvanların izleri, uzman gözler tarafından kolayca ayırt edilirdi. İzlerin yönü, adım aralıkları ve derinliği, hayvanın hızını ve davranışını anlamayı mümkün kılardı. Sessiz adımlar atarak ve rüzgar yönüne dikkat ederek avcılar hayvana yaklaşırdı. Çünkü rüzgar ters eserse hayvanın kokusunu alması, kaçmasına sebep olurdu. Kışın av sırasında kullanılan yöntemler genellikle basit ama etkiliydi. Mızrak, taş bıçaklar ve yay giriş teknikleri en yaygın araçlardı. Avcılar hayvanın hareketlerini izler, uygun mesafede sessizce durur ve doğru anda saldırırlardı. Av sırasında ani hareketlerden kaçınılır. Sessizliği bozacak hiçbir ses çıkarılmazdı. Ayrıca ateş kullanımı av sırasında sınırlıydı. Duman ve alev hayvanları ürkütme riski taşırdı. İz sürme sırasında dikkat edilmesi gereken başka bir unsur da karın durumu ve çevresel koşullardı. Karın sertliği hayvanın ayak izinin derinliğini etkiler, derin izler yavaş hareket eden büyük hayvanları gösterirken, sığ izler hızlı ve küçük hayvanları işaret ederdi. Rüzgar, hava sıcaklığı ve karın yoğunluğu avın planlanmasına değiştirebilecek çevresel faktörlerdi. Bu koşulları göz önünde bulundurarak hareket etmek, avın başarısı için kritik bir durumdu. Av sırasında yalnızca iz takip edilmezdi. Hayvanların davranışları da gözlemlenirdi. Yiyecek bulma yolları, sürü davranışları ve dinlenme alanları dikkatle incelenir ve kayıt altına alınırdı.
Bu bilgiler gelecekteki avlar için rehber niteliğindeydi. Ayrıca hayvanların alışkanlıkları göz önüne alınarak av rotaları ve zamanlamaları ayarlanırdı. Kışın avcılık yalnızca fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda strateji ve sabır işiydi. Başarılı bir av hem topluluğun yiyecek ihtiyacını karşılar hem de hayatta kalma güvenini sağlar, enerjiyi dengelerdi. Hayvan izleme tekniklerinin doğru uygulanması, kış boyunca sürekli bir kaynak akışı sağlamanın ardından anahtarıydı. yakalanan hayvanın işlenmesi, kış boyunca yaşamın devamı için hayati bir görevdi. Et ve postların doğru şekilde ayrıştırılması, saklanması ve kullanılması, topluluğun enerji dengesini ve güvenliğini doğrudan etkilerdi. Bu işlem yalnızca fiziksel güç gerektirmez, aynı zamanda dikkat, planlama ve sistematik bir yaklaşım isterdi. Av sonrası ilk adım, derisinin ve etinin ayrılmasıydı. Deri, kemikten ve etten titizlikle ayrılır, postlar temizlenir ve mağaraya taşınırdı. Postlar, kış boyunca giysi, yatak ve rüzgar kesici malzeme olarak kullanılırdı. Derilerin, nemden ve soğuktan korunması için, taş veya odun parçalarıyla yükseltilmiş alanlarda saklanması tercih edilirdi. Böylece postlar daha uzun süre dayanır ve kullanılabilir hale gelirdi. Etlerin işlenmesi, özellikle kış için önem taşıyan bir süreçti. Taze et, doğrudan ateş üzerinde ısıtılarak tüketilebileceği gibi, kurutulup taş kaplar veya mağaranın serin köşelerinde saklanarak uzun süreli kullanım için hazırlanırdı. Kurutma işlemi, etin kesilmesi, ince şeritler haline getirilmesi ve ateşin yakınında ama doğrudan alev temasından uzak bir şekilde asılması veya serilmesiyle yapılırdı. Bu yöntem etin çürümesini engeller ve protein kaybını minimuma indirirdi. Av sonrası işleme sırasında kemiklerin ve iç organların da değerlendirilmesi yaygındı. Kemikler ateş yakmak, alet yapmak veya mağara içinde destekleyici yapılar oluşturmak için kullanılırdı. İç organlarsa kısa süreli tüketim için ayrılır veya kurutulabilen parçalar haline getirilirdi. Bu sayede hiçbir şey ziyan edilmez, her parça yaşamın bir parçası haline gelirdi. İşlemler sırasında temizliğe de dikkat edilirdi. Et ve postların işlenmesi sırasında ortaya çıkan kan ve diğer artıklar mağara içinde güvenli bir şekilde uzaklaştırılır veya doğal drenaj alanlarına yönlendirilirdi. Bu hem hijyenin korunması hem de mağara içindeki kokunun avcıları ve hayvanları rahatsız etmemesi için gerekliydi. Et ve postların işlenmesi aynı zamanda topluluk içi işbirliğine gerektirirdi. İş bölümü yapılır, bazı kişiler derilerle, bazıları eti keser ve kurutur, bazıları da kemikleri ve organları değerlendirirdi. Bu sistematik yaklaşım, işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar, kışın uzunluğuna ve sertliğine karşı hazırlıklı olmayı sağlar, enerjiyi korur ve güveni artırırdı. Her adım titizlikle uygulanır, hiçbir şey israf Yalnızca bir edilmez. sığınak değil, yaşamın bütün ihtiyaçlarının karşılandığı merkezi bir mekan olarak işlev görürdü. İç düzenin sağlanması, yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir konuydu. Taş ve odunların konumu, ateşin yeri, uyuma alanları ve yiyeceklerin saklandığı bölümler her biri belirli bir düzen içinde yerleştirilirdi. Bu düzen, kış boyunca enerji kaybını azaltır ve topluluğun verimli bir şekilde çalışmasını sağlardı. Uyuma alanları, mağara duvarlarına yakın ve ateşe göre konumlandırılmıştı. Taş zeminin soğukluğu, kuru otlar, yapraklar ve hayvan derileriyle dengelenirdi. Bu malzemeler yalnızca yumuşak bir yatak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda soğuğun doğrudan bedene iletilmesini de engellerdi. Deriler birkaç kat halinde üst üste serilerek izolasyon sağlanır. Taşların ve mağara duvarlarının soğuğunu önlerdi. Uyuma alanlarının boyutları mağaraya giren kişi sayısına göre ayarlanırdı. Her alanın sınırı, taşlar, deriler veya ağaç dalları ile belirlenirdi. Böylece herkesin uyuma alanı belli olur, karışıklık ve gereksiz hareketler engellenirdi. Barınak içindeki ateş, ısının merkezden yayılarak iç ortamı dengeli hale getirmesi açısından önemliydi. Ateşin yerleştirilmesi, uyuma alanlarından uzak ama tüm mağarayı ısıtabilecek bir noktada yapılırdı. Ateşin çevresindeki taşlar, ısıyı emip yavaş yavaş yayarak hem sıcaklığın korunmasına hem de güvenliğin sağlanmasına yardımcı olurdu.
Aynı zamanda ateşin dumanı, mağaranın havalanmasını sağlayacak şekilde yönlendirilir, nefes almayı engelleyecek birikim oluşması önlenirdi. Yiyecekler mağara içinde ayrı bir bölümde saklanırdı. Taş veya odun destekli raflar yiyeceklerin yerden uzak tutulmasını sağlardı. Bu yöntem hem soğuktan korunmalarına hem de hayvanların erişememesine yardımcı olurdu. Etler kurutularak veya taş kaplarda saklanarak uzun süre dayanacak hale getirilirdi. Otlar, kökler ve diğer bitkisel gıdalar da bu alanda korunur, nemden uzak tutulurdu. Yiyeceklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, kış boyunca tüketim planlamasının sağlanması açısından önemliydi. Barınak içi düzenleme yalnızca fiziksel yerleşimle sınırlı değildi. Günlük yaşamın akışı da bu düzen içinde organize edilirdi. Aletler, mızraklar, taş bıçaklar ve diğer gereçler, belirlenmiş taşlar veya raflar üzerinde düzenli olarak konumlandırılırdı. Her gerecin belli bir yeri vardı. Bu, acil durumlarda hızlı erişimi ve işlerin aksamasını önlerdi. Düzen yalnızca kullanım kolaylığı sağlamaz, aynı zamanda güvenliği artırırdı. Uyuma ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi, kış boyunca enerji dengesini korumak için kritik bir unsurdu. Yeterli uyku, soğuğa karşı dayanıklılığı artırır ve gün içindeki işlerin verimli yürütülmesini sağlar. Bu nedenle uyuma alanları, sıcaklık, nem ve alan boyutları dikkate alınarak düzenlenirdi. Aynı zamanda mağara içinde yollar ve geçiş alanları belirlenir, gereksiz hareketler ve kazalar engellenirdi. Barınak düzeni, aynı zamanda topluluğun kış boyunca birbirine yakın ve organize kalmasını sağlardı. Herkesin uyuma, yiyecek saklama ve alet kullanma alanı belirliydi. Bu düzen sayesinde kışın en sert günlerinde bile yaşam devam eder, enerji ve kaynaklar verimli topluluk kullanılırdı. için en güvenli sığınak olmasına rağmen kendi içinde çeşitli tehlikeler barındırıyordu. Mağara içi güvenlik, yaşamın sürdürülebilmesi için sürekli dikkat gerektiren bir konuydu. Düşen taşlar, nemli zeminler, ateşin kontrolsüz kullanımı ve yabani hayvanların istemeden içeri girmesi mağara sakinleri için olası risklerdi. Zemin koşulları, kışın sertleşen ve buzla kaplanan mağara tabanında kaygan bir hale gelirdi. Bu durum yürüyüş ve günlük işlerde düşme veya yaralanma riskini artırırdı. İnsanlar adımlarını dikkatli atar, ellerini taş veya mağara duvarlarına destek olarak kullanır, zeminin durumunu sürekli gözlemlerdi. Aynı zamanda taş çıkıntıları ve mağara içindeki düzensiz yüzeyler, düşük ışık koşullarında gizli tehlikeler oluştururdu. Her hareket planlı ve ölçülü olmalıydı. Aceleci adımlar tehlike yaratabilirdi. Ateş, mağara içi yaşamın merkezi olmasına rağmen yanlış kullanıldığında ciddi bu tehlikeydi. Kıvılcımlar kuru otlar, hayvan derileri veya asılı postlarla temas ettiğinde yangın riski doğururdu. Bu nedenle ateşin yeri, mağara içi havalandırma ve çevresindeki alanlar dikkatle planlanırdı. Ateşin çevresine taşlar yerleştirilir, kıvılcımların yayılmasını önleyecek şekilde korunurdu. Aynı zamanda dumanın mağara içinde birikmesini engellemek için havalandırma boşlukları ve mağaranın giriş yönüne göre konumlandırılırdı. Mağara içi güvenlikte bir diğer unsur da yabani hayvanlardı. Küçük kemirgenler veya mağara kenarındaki tilkiler yiyecekleri veya postları rahatsız edebilirdi. Daha büyük hayvanlar ise özellikle açlık döneminde mağara girişine yaklaşabilir, yiyecek ve alanı tehlikeye atabilirdi. Bu yüzden giriş ve çevre sürekli kontrol edilir, yiyecekler yüksek alanlarda veya taş kaplar içinde saklanırdı. Aynı zamanda giriş yollarına engeller konularak hayvanların içeri girmesi sınırlandırılırdı. Mağara içi güvenlik yalnızca fiziksel risklerle sınırlı değildi. Soğuk ve nem, taş ve odun gereçlerin dayanıklılığını etkiler. Çatlamalar veya kırılmalar yaratabilirdi. Aletlerin düzenli kontrolü, kullanım sırasında güvenliği sağlardı. Ayrıca uyuma ve dinlenme alanlarının doğru yerleştirilmesi, düşme veya taş devrilmesi riskini azaltırdı. Kış boyunca mağara içi güvenlik, topluluğun hayatta kalmasını doğrudan etkileyen bir unsurdu. Her hareket ölçülü olmalı, her alan dikkatle kullanılır, ateş ve yiyecekler sürekli kontrol edilirdi.
Bu disiplin sayesinde mağara içi tehlikeler minimuma indirilir, kışın sert Boyunca koşullarında giysi ve yaşam poz kullanımı sürdürülebilirdi. hayatta kalmanın temel unsurlarından biriydi. İnsanlar, soğuğun etkisini azaltmak ve vücut ısısını korumak için doğal malzemelerden yapılmış giysiler ve pozları kullanırlardı. Bu giysiler yalnızca vücut sıcaklığını muhafaza etmekle kalmaz, aynı zamanda rüzgar ve karın doğrudan temasını da engellerdi. Pozlar hayvan derilerinden elde edilirdi ve derinin kalınlığı, kürk yoğunluğu ve esnekliği giysilerin işlevselliğini belirlerdi. Deriler doğrudan vücuda sarılır veya üst üste katlanarak ek yalıtım sağlanırdı. Katmanlı giysi kullanımı soğuğun geçişini azaltır ve vücut sıcaklığının dengede kalmasına yardımcı olurdu. Postlar yalnızca giysi olarak değil, aynı zamanda baş, el ve ayak koruması için de kullanılırdı. Eller ve ayaklar, vücutta ısı kaybının en yoğun olduğu bölgeler olduğundan postlar bu bölgelerde özellikle önem kazanırdı. Giysiler, taş veya kemik iğnelerle dikilerek veya doğal ipliklerle bağlanarak bir araya getirilirdi. Esnek ve dayanıklı malzemeler tercih edilirdi çünkü giysilerin hareket kabiliyetini kısıtlamaması, av sırasında ve günlük işlerde büyük önem taşırdı. Giysilerin alt katmanları vücut sıcaklığını doğrudan korurken, üst katmanlar rüzgar ve karı engellerdi. Bu sistematik kullanım, uzun süreli soğukta enerjiyi korumanın anahtarıydı. Postların kullanımı yalnızca giysi olarak sınırlı kalmazdı. Uyuma alanlarında yatak ve izolasyon malzemesi olarak da görev yaparlardı. Mağara zeminindeki taş ve nem doğrudan vücuda iletilmemesi için deriler üzerine serilir, uyku sırasında ek katmanlar halinde kullanılırdı. Böylece uyku sırasında enerji kaybı minimuma indirilir ve vücut sıcaklığı korunurdu. Kış için giysi ve poz kullanımı topluluk içinde ortak bir bilgiye dayanırdı. Her birey hangi postları hangi bölgelerde kullanacağını, katman sayısını ve kullanım sırasını bilir, bu bilgiyi gençlere ve diğer bireylere aktarırdı. Bu bilgi uzun yıllar boyunca deneyimlerle şekillenmiş ve kışın zorluklarına karşı geliştirilmişti. Ayrıca postlar yalnızca soğuğu engellemekle kalmaz, aynı zamanda rüzgar ve karın yaratabileceği aşınmayı da azaltırdı. Dış katman olarak kullanılan postlar, taş, buz ve karla temas ederek iç katmanları korur, giysilerin daha uzun süre dayanmasını sağlar ve böylece kaynak verimliliğini artırırdı. Giysilerin ve postların kullanımı, aynı zamanda topluluğun disiplinli ve organize yaşamının bir göstergesiydi. Her birey, giysilerini ve postlarını dikkatle kullanır, düzenli olarak bakımını yapar ve gerektiğinde paylaşırdı. Bu sistem, kış boyunca topluluğun sıcak kalmasını ve enerjiyi verimli kullanmasını garanti ederdi. Kış boyunca giysi ve postların doğru şekilde kullanılması, hayatta kalmanın temel kurallarından biriydi. Vücut sıcaklığının korunması, enerji kaybının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması, bu doğal malzemelerin bilinçli ve düzenli kullanımıyla mümkün olabilirdi. Her adım titizlik ve deneyim gerektirir, topluluk bu disiplin sayesinde zorlu kış koşullarına karşı dayanıklılığını Giysilerin ve sürdürürdü. postların bakımı, yaşamın sürekliliği açısından kritik bir öneme sahipti. Giysiler, soğuğa karşı korunmanın temel unsurlarıydı ve herhangi bir yırtık, delik veya aşınma, doğrudan vücut sıcaklığının düşmesine yol açabilirdi. Bu nedenle giysilerin düzenli olarak kontrol edilmesi, onarılması ve temizlenmesi, kışın sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçmesi için elzemdi. Giysilerin bakımı öncelikle kir, kar ve buzdan arındırılmasıyla başlardı. Giysiler, taş veya kemik taraklar yardımıyla temizlenir, üzerindeki donmuş kar ve buz parçaları nazikçe çıkarılırdı. Bu işlem sırasında postların kürkleri dikkatle taranır, düğümlenmiş veya sıkışmış kısımlar açılır, tüylerin düzgünlüğü sağlanırdı. Temizlenmiş ve düzgün hale getirilmiş giysiler daha iyi yalıtım sağlar ve soğuk havada enerji kaybını azaltırdı. Yıpranmış giysiler ve postlar taş iğneler veya doğal ipliklerle onarılırdı.
Küçük yırtıklar hemen dikilir, delikler kapatılır ve katmanlar arasındaki bağlantılar güçlendirilirdi. Onarım işlemi yalnızca giysiyi eski haline getirmekle kalmaz, aynı zamanda daha dayanıklı hale getirirdi. Bu sayede giysiler uzun süreli kullanıma uygun olur ve kaynak verimliliği artırılırdı. Giysilerin bakımı sırasında giysilerin nemden korunması da önemliydi. Islak giysiler ateşin yakınında ama doğrudan temas etmeden kurutulur, böylece hem hızlı kuruma sağlanır hem de ateşin tehlikesi azaltılırdı. Ayrıca giysiler rüzgar ve karın etkisinden korunacak şekilde depolanır, üst üste yığılmadan serilirdi. Bu yöntem katmanların deformasyonunu önler ve yalıtım etkisini korurdu. Giysilerin düzenli bakımı topluluk içinde bir disiplin ve ritüel haline gelirdi. Her birey giysilerini belirli aralıklarla kontrol eder, hasarları anında onarır ve bir sonraki kullanıma hazır hale getirirdi. Bu süreç, kış boyunca topluluğun sıcak kalmasını ve enerji kaybının minimumda tutulmasını sağlar, hayatta kalmayı doğrudan etkilerdi. Ayrıca bakım yalnızca onarım ve temizlikle sınırlı değildi. Giysiler ve postlar, kullanım sırasında oluşan katlanmalar, yıpranmalar ve tüy dökülmeleri açısından gözlemlenir, gerektiğinde düzenlenirdi. Katmanların eşit dağılımı yalıtımın etkinliğini artırır ve soğuk havada vücut sıcaklığının korunmasına katkı sağlardı. Giysilerin bakımı ve onarımı, kış yaşamının sessiz ama hayati bir faaliyeti olarak öne çıkardı. Düzenli bakım yalnızca giysilerin ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda topluluğun disiplini, dikkati ve dayanıklılığını simgelerdi. Bu sayede kışın en sert günlerinde bile giysiler güvenilir bir koruma sağlar, enerji kaybı engellenir ve yaşam görevlerin sürdürülebilirdi. paylaşımı, yaşamın sürdürülebilmesi için zorunluydu. Her bireyin belirli bir rolü, belirli bir sorumluluğu vardı ve bu düzen, kaynakların etkin kullanılmasını, güvenliğin sağlanmasını ve yaşamın sürekliliğini garanti ederdi. Görev paylaşımı sadece bireysel kapasiteye değil, aynı zamanda çevresel koşullara ve mevcut kaynaklara göre esnek bir şekilde düzenlenirdi. Bazı bireyler yiyecek sağlama ve avcılıkla ilgilenirken, diğerleri barınak düzeni ve ateşin kontrolünden sorumluydu. Ateşin sürekli yanması, ısının dengelenmesi ve dumanın doğru yönlendirilmesi yaşamın güvenliğini doğrudan etkilerdi. Bu nedenle ateşin başında duranların görevleri yalnızca yakıt eklemek değil, ateşin çevresini kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak gibi kritik sorumlulukları da kapsardı. Diğer bireyler su temini ve depolama işine odaklanırdı. Kar ve buzdan su elde edilmesi, suyun taşınması ve depolanması topluluğun enerji dengesini korumak açısından hayatiydi. Bu görev dikkat ve sabır gerektirir, suyun boşa gitmemesi için özenle yürütülürdü. Aynı zamanda suyun kullanım planlaması günlük ihtiyaçlara göre yapılır ve aşırı tüketim engellenirdi. Topluluk içinde bazı bireyler, giysi ve postların bakımı, onarımı ve düzenlenmesinden sorumluydu. Bu görev, soğuğa karşı korunmanın temelini oluşturur, enerji kaybını önler ve yaşamın verimliliğini artırırdı. Giysilerin düzenli olarak kontrol edilmesi, yıpranmaların onarılması ve kurutulması, görev alanlarının temel unsurlarıydı. Ayrıca, barınak içi düzen ve uyuma alanlarının kontrolü bazı bireyler tarafından yürütülürdü. Uyuma alanlarının düzenli olması, taş ve derilerin yerlerinin korunması, ateş çevresinin güvenli kalması, enerji kaybını ve kazaları önlerdi. Bu görev, topluluk içindeki koordinasyonun sağlanmasını ve yaşam alanının verimli kullanılmasını mümkün kılardı. Topluluk içi görev paylaşımı, yalnızca işlerin yapılmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda topluluğun düzenini, disiplinini ve dayanıklılığını simgelerdi. Görevlerin dikkatle dağıtılması ve sorumlulukların bilinçli şekilde yerine getirilmesi,
kış boyunca enerji tasarrufu, güvenlik ve yaşamın sürekliliğini garanti ederdi. Bu düzen sayesinde topluluk en sert kış günlerinde bile hayatta kalabilir ve kaynakların ve çocukların korunması, topluluğun hayatta kalmasının temel unsurlarından biriydi. Soğuk hava, besin eksikliği ve olası kazalar en savunmasız bireyler için ciddi riskler oluştururdu. Bu nedenle topluluk, yaşlıların ve çocukların güvenliğini sağlamak için özel düzenlemeler yapar, barınak içinde ve dışında riskleri minimize etmeye çalışırdı. Barınak içinde uyuma ve dinlenme alanları, yaşlılar ve çocuklar için öncelikli olarak düzenlenirdi. Bu alanlar, ateşe en yakın, taş ve nemden uzak, yalıtımın en iyi olduğu bölgelerde konumlandırılırdı. Deriler ve postlar, bu alanlarda özellikle kalın ve çok katmanlı kullanılır, vücut sıcaklığının korunması sağlanırdı. Uyuma sırasında enerji kaybını önlemek amacıyla, yaşlılar ve çocuklar daha az hareket etmeye teşvik edilir, uyuma alanlarının etrafı güvenli hale getirilirdi. Topluluk, bu bireylerin günlük işlerde aşırı yorulmasını engellemek için görev dağılımını buna göre yapardı. Yaşlılar ve çocuklar ağır yük taşımak, av veya ateş yakmak gibi riskli işlerden uzak tutulur, daha hafif ve güvenli işler verilir veya yalnızca gözlemci olarak görev alırlardı. Bu yaklaşım hem güvenliği sağlardı hem de enerji tasarrufunu artırırdı. Yiyeceklerin dağıtımı ve hazırlanması sırasında da yaşlılar ve çocuklar öncelikli olarak düşünülürdü. Ateşten çıkan sıcak yiyecekler kolay ulaşılabilir alanlarda ve güvenli şekilde sunulurdu. Böylece soğukta enerji kaybı ve besin eksikliği riski azaltılırdı. Ayrıca yiyeceklerin saklanması sırasında da yaşlıların ve çocukların erişemeyeceği alanlar belirlenir, güvenlik sağlanırdı. Giyim ve postların kullanımı bu bireyler için özel öneme sahipti. Giysiler ve postlar diğer bireylerin yardımıyla düzenli olarak kontrol edilir, yıpranmış veya ıslak olanlar hızlıca değiştirilir veya kurutulurdu. Bu sistem soğuğun doğrudan etkisini azaltır ve vücut sıcaklığının dengede kalmasını sağlar. Topluluk içi güvenlik, yaşlılar ve çocuklar için sürekli gözlem gerektirirdi. Mağara içi kaygan zeminler, taş çıkıntıları ve ateş çevresi özel olarak işaretlenir veya koruma önlemleriyle çevrelenirdi. Bu sayede düşme, yanma veya yaralanma riskleri minimuma indirilirdi. Ayrıca dışarıya çıkmaları gerektiğinde bir yetişkin gözetiminde ve güvenli rotalar kullanılarak yönlendirilirdi. Yaşlıların ve çocukların korunması topluluk içi görev paylaşımının ayrılmaz bir parçasıydı. Bu bireylerin güvenliği, topluluğun dayanıklılığı ve enerji dengesi için doğrudan etkiliydi. Her birey sorumluluk alanı dışında da yaşlıların ve çocukların güvenliğini gözlemleyerek kış boyunca topluluğun sağlıklı ve düzenli kalmasına katkıda bulunurdu. Kış boyunca yaşlılar ve çocukların korunması sessiz ama hayati bir süreçti. Düzenli gözlem, uygun alan seçimi, giysi ve postların yönetimi, enerji tasarrufu ve güvenlik önlemleri topluluğun en savunmasız üyelerinin hayatta kalmasını garanti ederdi. Bu sayede topluluk en sert kış günlerinde bile organizasyonunu korur, enerji ve kaynaklarını avcılık, verimli kullanırdı. Topluluğun hayatta kalması için en temel etkinliklerden biriydi. Karla kaplı araziler, soğuk rüzgarlar ve kısa günler avın planlanmasını zorlaştırırdı. Bu nedenle av, yalnızca bireysel yetenekleri değil, aynı zamanda doğru strateji, rota planlaması ve zamanlamaya bağlıydı. Kış avı planlaması, topluluğun yiyecek stoklarını güvence altına almak, enerji kaybını azaltmak ve riskleri minimuma indirmek için titizlikle yapılırdı. Av öncesinde mevcut yiyecek stokları ve bireylerin fiziksel durumları gözden geçirilirdi. Açlık durumu, enerji dengesi ve hayvan hareketleri planlamanın temelini oluştururdu. Planlama sırasında hangi tür hayvanların hedefleneceği belirlenir, hangi yolların daha güvenli ve verimli olduğu değerlendirilirdi. Kar ve buz örtüsü, hayvanların izlerini ve hareket yönlerini belirlemede kritik bir faktördü. Rotaların belirlenmesi, hayvanların doğal davranışları ve yaşam alanları göz önünde bulundurularak yapılırdı.
geyik, bizon veya diğer büyük memeliler belirli bölgelerde daha sık görülür, kar örtüsü ve rüzgar yönü dikkate alınarak hareket yolları planlanırdı. Avcılar bu rotaları takip ederek minimum enerji harcayacak şekilde ilerler, hayvanların doğal tedirginliklerini azaltacak yöntemler uygularlardı. Kış avı planlamasında grup koordinasyonu önemliydi. Birden fazla birey farklı noktaları gözetler, hayvanların yönünü sınırlamak veya yönlendirmek için belirli pozisyonlarda dururdu. Sessizlik ve dikkat avın başarısı için kritik unsurlardı. Aynı zamanda güvenlik, rotaların planlanmasının ayrılmaz bir parçasıydı. Kaygan zeminler, derin kar örtüleri ve buzlu alanlar dikkate alınır, kazalara karşı önlemler alınırdı. Avda kullanılan araç ve gereçler de kış koşullarına uygun olmalıydı. Mızraklar, taş veya kemik uçlu silahlar karla kaplı arazide dayanıklı ve etkili olmalıydı. Silahların hazırlanması, keskinleştirilmesi ve kontrol edilmesi av öncesi yapılan önemli işlemlerden biriydi. Ayrıca hayvanların postları ve etleri avdan sonra kolayca taşınacak şekilde planlanır ve rotalar buna göre düzenlenirdi. Avın zamanlaması günün en verimli saatlerine göre ayarlanırdı. Kar ve buz koşulları, güneşin hareketi ve hayvan davranışları dikkate alınır, avcılar enerji kaybını en aza indirmek için planlanan saatlerde hareket ederdi. Planlama aynı zamanda dinlenme ve geri dönüş sürelerini de kapsar, mağaraya güvenli dönüş sağlanırdı. Kış avı planlaması ve rotalar, topluluğun kış boyunca yiyecek ihtiyacını karşılamak için sessiz ama hayati bir hazırlık süreciydi. Her adım dikkat, deneyim ve strateji gerektirir, en küçük hata bile ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Bu süreç sayesinde topluluk kış boyunca enerjisini korur, yiyecek stoklarını güvence altına alır ve hayatta kalmayı sürdürebilirdi. Avdan sonra et ve postların işlenmesi de planlamanın ayrılmaz bir parçasıydı. Hayvanların derileri post olarak giysi ve yatak materyali sağlarken etler yiyecek stoklarına eklenirdi. Bu işleme süreci kış boyunca gıda güvenliği ve kaynak verimliliğinin dağıtımı ve ölçülmesi, topluluğun hayatta kalması için kritik bir faaliyetti. Karla kaplı günlerde ve uzun gecelerde yiyecek stokları dikkatle kontrol edilir, her bireyin alacağı miktar belirlenirdi. Bu sistem, kaynakların dengeli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve tüm bireylerin enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlardı. Yiyecekler, avdan veya bitkisel kaynaklarda elde edildikten sonra, mağara içindeki depolama alanlarına yerleştirilirdi. Depolama alanları, sıcaklığı ve nemi dengeleyen, taş ve postlarla izole edilmiş bölgelerdi. Bu sayede et ve diğer yiyecekler bozulmadan saklanır, enerji kaybı en aza indirilirdi. Depolama sırasında yiyecekler, miktar ve türlerine göre düzenlenir, erişimi kolay olacak şekilde yerleştirilirdi. Dağıtım sırasında her bireyin ihtiyaçları dikkate alınırdı. Yiyecek miktarı bireyin yaşına, fizyolojik durumuna ve gün içindeki enerji harcamasına göre ayarlanırdı. Genç ve aktif bireyler daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu için biraz daha fazla pay alırken, daha az hareket eden yaşlılar ve çocuklar ihtiyaçlarına uygun miktarlarda beslenirdi. Bu denge, topluluğun enerji yönetimini sağlar, yiyecek stoklarının gereksiz tüketilmesini önlerdi. Ölçme ve dağıtım süreci topluluk içinde sessiz ama dikkatli bir şekilde yürütülürdü. Yiyecekler, taş veya kemik kaplar kullanılarak tartılır, belirlenen paylara uygun şekilde bölünürdü. Bu işlem sırasında herhangi bir hata, kaynak dengesini bozabilir ve bazı bireylerin enerji kaybına yol açabilirdi. Bu nedenle her adım dikkatle takip edilir, kontrol edilirdi. Yiyeceklerin dağıtımı yalnızca öğünlerle sınırlı değildi. Ara stokların yönetimi enerji kaybının önlenmesi açısından önem taşıyordu. Gün boyunca küçük miktarlarda verilen yiyecekler, bireylerin sürekli enerjiye erişmesini sağlar, uzun süre aç kalmalarını önlerdi. Bu yöntem, özellikle soğuk ve zor koşullarda enerji tasarrufu ve dayanıklılığı artırırdı. Depolama ve dağıtım sırasında hijyen de göz önünde bulundurulurdu. Etler ve diğer gıdalar,
taş ve postlarla doğrudan temas etmeden saklanır, yabani hayvanların erişiminden korunurdu. Bu önlemler, gıdaların bozulmasını önler ve topluluğun güvenli beslenmesini sağlardı. Topluluk içinde yiyecek dağıtımı, aynı zamanda disiplin ve düzenin bir göstergesiydi. Her birey, kendi payını alırken diğerlerinin hakkını gözetir, adil bir sistem içinde hareket ederdi. Bu düzen, kış boyunca topluluğun enerji dengesini korur, bireyler arasında gerginlik ve çatışmayı önlerdi. Yiyeceklerin dağıtımı ve ölçülmesi, sessiz ama hayati bir görev olarak öne çıkardı. Her adım, dikkat, planlama ve deneyim gerektirirdi. Bu süreç sayesinde topluluk kış boyunca enerjisini korur, kaynaklarını verimli kullanır ve hayatta araç ve kalmayı gereçlerin sürdürebilir. bakımı ve onarımı, topluluğun yaşamını sürdürebilmesi için temel bir faaliyet olarak kabul edilirdi. Taş, kemik, odun ve deri malzemelerden yapılmış araçlar, kış koşullarında hızla aşınabilir veya bozulabilirdi. Bu nedenle düzenli bakım, kullanım sürekliliğini ve güvenliği sağlamak için zorunluydu. Her gün araç ve gereçlerin durumu gözlemlenir ve kullanım sırasında ortaya çıkan yıpranmalar kaydedilirdi. Taş uçlu mızraklar, kemik ve taş baltalar av sırasında en çok kullanılan araçlardı. Bu araçların uçları, keskinliklerini korumak ve kırılmaları önlemek için düzenli olarak taş veya sert kemiklerle törpülenirdi. Uçlar her kullanım öncesi ve sonrası kontrol edilerek zayıf veya çatlamış kısımlar belirlenir, gerekiyorsa değiştirilirdi. Odun ve taş işleme gereçleri özellikle barınak ve ateş için kritik öneme sahipti. Odun kesme ve taş şekillendirme aletleri kullanım sırasında çatlayabilir veya körelebilirdi. Bu nedenle her birey kullanılan araçların durumunu sürekli kontrol eder ve gerekli onarımları yapardı. Odun kesme aletlerinin sapları, çatlamaları veya gevşemeleri önlemek için bağlanır, sıkılaştırılır veya gerekirse değiştirilirdi. Kış koşullarında araç ve gereçlerin korunması için depolama yöntemleri de önem kazanırdı. Malzemeler nemden ve kar ve buzdan uzak yerlerde saklanır, taş ve postlarla izole edilirdi. Bu yöntem hem malzemelerin dayanıklılığını artırır hem de kullanım sırasında güvenliği sağlardı. Aksi halde nem ve soğuk, ahşap ve kemik malzemeleri zayıflatır, kırılmalara yol açardı. Onarım süreci yalnızca kırılan veya aşınan parçaların düzeltilmesiyle sınırlı değildi. Araçların kullanışlılığını artırmak, dayanıklılığını uzatmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla küçük iyileştirmeler yapılırdı. Örneğin mızrak saplarına ek takviyeler yapılır, balta uçları yeniden şekillendirilir, taşıma ve saklama için özel askılar veya kılıflar hazırlanırdı. Bakım ve onarım faaliyetleri topluluk içinde belirli bir düzen ve disiplinle yürütülürdü. Her birey hangi aracın sorumluluğunu üstlendiğini bilir, kullanım sonrası gerekli kontrolleri yapar ve bir sonraki kullanım için hazır hale getirirdi. Bu disiplin, kış boyunca araç ve gereçlerin güvenli ve verimli kullanımını garanti ederdi. Kış koşullarında güvenlik, araç ve gereçlerin dayanıklılığıyla doğrudan bağlantılıydı. Bir mızrak ucu kırıldığında veya bir balta sapı çatladığında sadece iş verimliliği düşmez, aynı zamanda av sırasında veya barınakta ciddi riskler ortaya çıkabilirdi. Bu nedenle bakım ve onarım, sessiz ama hayati bir görev olarak sürekli yürütülürdü. Araç ve gereçlerin bakımı, topluluğun dayanıklılığını ve enerji tasarrufunu artırırdı. Her birey, sorumluluk alanındaki malzemelerin düzenli bakımını yaparak topluluk içinde güven ve verimlilik sağlardı. Bu düzen sayesinde kış boyunca araç ve gereçler her zaman kullanıma hazır olur, yaşamın Taş ve odun sürekliliği malzeme sağlanır. hazırlığı, topluluğun yaşamını sürdürmesi için kritik bir faaliyetti. Ateş yakmak, araç ve gereç üretmek, barınak inşa etmek ve tamir etmek için bu malzemeler sürekli olarak hazır bulundurulmalıydı. Doğadaki kaynaklar sınırlı olduğundan taş ve odun dikkatle toplanır, işlenir ve depolanırdı. Odun öncelikle yakacak ve yapı malzemesi olarak sınıflandırılırdı. Yakacak odun,
kolay yanabilen ve ısıyı uzun süre tutabilen türlerden seçilirdi. Kış boyunca enerji kaybını önlemek için odun önceden kesilir, uygun boyutlara ayrılır ve ateşe eklenmeye hazır hale getirilirdi. Bazı odunlar ateşin sürekli yanmasını sağlamak için kalın ve yoğun tutulur, diğerleri hızlı tutuşması için ince ve kuru halde hazırlanırdı. Taş malzeme hem araç ve gereç üretimi hem de barınak inşası için kullanılırdı. Taşlar uygun sertlik ve şekil açısından seçilir, gerektiğinde kırılır, törpülenir veya yontulurdu. Mızrak ucu, balta, bıçak ve diğer kesici aletlerin üretiminde taş malzemeler kritik öneme sahipti. Taşların doğru işlenmesi, araçların dayanıklılığı ve işlevselliği için doğrudan etkiliydi. Toplanan malzemelerin depolanması, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından düzenli bir şekilde yapılırdı. Odun ve taşlar, nemden, kar ve buzdan korunacak şekilde taş veya postlarla izole edilirdi. Odun, üst üste yığılmadan ve hava alacak şekilde yerleştirilir, taşlarsa kullanım sıklığına göre konumlandırılırdı. Bu düzen, malzemelerin uzun süre dayanmasını ve hızlı erişim sağlanmasını mümkün kılardı. Hazırlık süreci sırasında malzemelerin kalite kontrolü de yapılırdı. Odun ve taşlar çatlak, çürüme veya zayıf yapı açısından incelenir, kullanıma uygun olmayanlar ayrılırdı. Bu kontrol, özellikle av sırasında veya barınak inşasında malzeme arızalarının önlenmesini sağlardı. Kışın taş ve odun malzeme hazırlığı, topluluk içinde düzenli bir faaliyet olarak yürütülürdü. Her birey, belirli bir alan veya malzeme türüyle ilgilenir, toplanan malzemeleri işler ve depoların düzenli olmasını sağlar. Böylece kullanım sürekliliği garanti altına alınırdı. Hazırlık süreci yalnızca malzemelerin toplanması ve depolanmasıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda malzemelerin işlenmesi, boyutlandırılması ve kullanım için optimize edilmesi de bu sürecin bir parçasıydı. Odun ateşe uygun boyutlara bölünür, taşlarsa av ve araç üretimi için uygun şekle getirilirdi. Bu hazırlık, kış boyunca enerji tasarrufu ve verimli kullanım sağlardı. Topluluk taş ve odun malzeme hazırlığını dikkatle ve disiplinle yürütürdü. Bu faaliyet, sessiz ama hayati bir şekilde topluluğun dayanıklılığını, güvenliğini ve kaynak verimliliğini garanti ederdi. Malzemelerin düzenli hazırlanması sayesinde kış boyunca hem barınak ve ateş güvenliği sağlanır hem de araç ve gereçlerin Kışın doğal sürekli tehlikeler, kullanılabilirliği topluluğun korunur. yaşamını doğrudan tehdit eden unsurlardı. Kar fırtınaları, buzlanma, çığlar, dondurucu rüzgarlar ve ani sıcaklık değişimleri kış boyunca sürekli bir risk oluştururdu. Bu nedenle her birey tehlikeleri önceden fark etmek ve bunlara karşı korunmak için belirli önlemler almak zorundaydı. Kar fırtınaları sırasında görüş mesafesi büyük ölçüde azalır ve yol bulmak zorlaşırdı. Bu nedenle topluluk fırtına öncesi güvenli alanlara çekilir, barınak içi düzenlemeler güçlendirilirdi. Dışarıda bulunan malzemeler taş veya postlarla sabitlenir, devrilme veya kayma riski azaltılırdı. Fırtına sırasında hareket etmek enerji kaybını arttırdığı gibi kaybolma veya yaralanma riskini de yükseltirdi. Buzlanma özellikle su kaynaklarının üzerinde veya eğimli zeminlerde ciddi bir tehlike oluştururdu. Topluluk, buzlu alanları gözlemler, güvenli geçiş yollarını belirler ve bu yollar dışında ilerlememeye özen gösterirdi. Kaygan zeminlerde düşme riskini azaltmak için taş, odun veya postlarla destekleyici yollar oluşturulur, bireylerin ağırlığını dengede tutacak teknikler kullanılırdı. Çığ riski özellikle yüksek ve karla kaplı yamaçlarda belirgindi. Topluluk bu tür alanlarda malzeme toplarken veya avlanırken dikkatli olur, kar kütlelerinin hareketlerini sürekli gözlemlerdi. Aşırı kar yükü altında kalan bölgeler belirlenir, bu alanlardan uzak durulurdu. Çığ riski yalnızca bireylerin değil, topluluğun tüm güvenliği için kritik bir etkendi. Dondurucu rüzgarlar vücut sıcaklığını hızla düşürebildiği için korunma yöntemleri hayatiydi.
Barınaklar rüzgarın yönüne göre konumlandırılır, girişler ve açıklıklar minimize edilirdi. Giysiler ve postlar rüzgarın etkisini azaltacak şekilde düzenlenir ve ekstra katmanlar kullanılırdı. Bu önlemler enerji kaybını ve hipotermi riskini önemli ölçüde azaltırdı. Ani sıcaklık değişimleri de dikkatle izlenirdi. Gündüz ve gece arasındaki büyük farklar özellikle su kaynaklarının donmasına veya çözünebilmesine yol açardı. Bu değişimler topluluk içinde planlamayı etkiler, suyun kullanımı, yiyeceklerin depolanması ve barınak düzeni buna göre ayarlanırdı. Kışın doğal tehlikelerden korunma yalnızca bireysel önlemlerle sınırlı değildi. Topluluk riskleri minimize etmek için kolektif önlemler alır, bilgi ve deneyimi paylaşırdı. Gözlemler geçmiş kış deneyimlerine dayalı olarak yapılır, yeni tehlikeler ortaya çıktığında hızlı şekilde uygulanacak yöntemler belirlenirdi. Korunma yöntemleri ayrıca enerji tasarrufu ve yaşam verimliliği açısından da önem taşıyordu. Tehlikeler önceden fark edildiğinde bireylerin gereksiz enerji kaybı önlenir, kaynaklar daha verimli kullanılırdı. Bu topluluğun kış boyunca hayatta kalmasını ve günlük işlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlardı, tehlikelerin etkisi minimize edilirdi. Kışın doğal tehlikeler ve korunma sessiz ama sürekli bir dikkat ve özen gerektirirdi. Her birey tehlikeleri izler, uygun önlemler alır ve topluluk içinde güvenli bir yaşam ortamı sağlardı. Bu süreç sayesinde kış boyunca topluluk güvenliğini korur, kaynaklarını etkin kullanır ve yaşamın sürekliliğini sağlar, tehlikelerin için etkisi her zaman minimize zorlu edilirdi. ama düzenli bir dönem olarak geçerdi. Kar örtüsü, soğuk rüzgarlar, kısa günler ve uzun geceler yaşamın temposunu belirlerdi. Topluluk, bu sert doğa koşullarına uyum sağlamak için sessiz ama sistemli bir ritim geliştirmişti. Her birey, kendi rolünü bilerek, enerjisini dengeli kullanır ve topluluk içinde kaynakların verimli şekilde yönetilmesini sağlardı. Kışın başlangıcında çevre gözlemlenir, kar ve buz örtüsünün kalınlığı, hayvanların ve bitkilerin durumu incelenirdi. Bu gözlemler, yiyecek stoklarının ve malzeme hazırlığının planlanmasına temel oluştururdu. Odun ve taş gibi temel malzemeler önceden toplanır ve depolanır, ateş sürekli beslenir, barınak içinde sıcaklık ve güvenlik önlemleri sağlanırdı. Bu hazırlık, kış boyunca yaşamın sürdürülebilirliğini garanti ederdi. Topluluk, yiyecek kaynaklarını dikkatle yönetirdi. Av planları ve rotaları, hayvanların doğal hareketleri dikkate alınarak düzenlenir, av sonrası et ve postlar işlenir ve depolanırdı. Bitkisel gıdalar, kökler, kabuklar ve yenilebilir meyveler toplanır, saklanır ve kış boyunca tüketilecek şekilde ölçülürdü. Yiyeceklerin dağıtımı bireylerin yaşına, enerjisine ve rolüne göre dikkatli yapılır, israf önlenirdi. Barınaklar, kışın güvenliği ve konforu için sürekli kontrol edilirdi. İç alanlar düzenli, uyuma bölgeleri güvenli ve ateşe yakın tutulurdu. Araç ve gereçlerin bakımı, taş ve odun malzeme hazırlığı, giysi postların onarımı topluluğun günlük rutininde kritik unsurlar olarak yer alırdı. Bu faaliyetler hem enerji tasarrufu sağlar hem de kış boyunca yaşamın sürdürülebilirliğini garanti altına alırdı. Kış boyunca topluluk, gençlere bilgi aktarımı ve eğitimle geleceğe yatırım yapardı. Deneyimli bireyler, kışın zor koşullarında nasıl hayatta kalınacağını, ateşin yönetimini, avın planlanmasını ve tehlikelere karşı korunmayı öğretirdi. Böylece gençler, topluluğun bilgeliğini ve pratik becerilerini öğrenir, kendi güvenliklerini ve topluluğun sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yetişirdi. Kışın doğal tehlikeleri her zaman sessiz bir uyarı niteliğindeydi. Kar fırtınaları, çığlar, donma riski ve buzlanma topluluğu sürekli dikkatli olmaya zorlar, planlama ve düzenin önemini pekiştirirdi. Küçük yaralanmalar ve kazalar hızlı ve doğru müdahaleyle kontrol altına alınır, topluluk içinde dayanışma ve sorumluluk duygusu güçlenirdi. Kış mevsimi topluluk için yalnızca zorluklardan ibaret değildi. Düzenli hazırlık, görev paylaşımı, gözlem ve bilgi aktarımı sayesinde kış boyunca yaşam sürdürülebilir hale gelir, enerji dengesi korunur ve güvenli bir yaşam alanı sağlanırdı. Ateşin sürekli yanması, malzemelerin düzenli kullanımı, yiyecek stoklarının planlı dağıtımı ve topluluk içi disiplin kışın sessiz ritmini oluştururdu.
Zaman ilerledikçe karlar yavaş yavaş erir, buzlar çözülür ve gündüzler uzamaya başlardı. Topluluk, kış boyunca edindiği disiplin, bilgi ve kaynak yönetimi sayesinde erimeye ve yeni yaşam döngüsüne sorunsuz bir geçiş yapardı. Kış mevsimi sona erdiğinde topluluk hem hayatta kalmış hem de dayanıklılık ve deneyim kazanmış olurdu. Sessiz, sistemli ve dikkatli geçen bu süreç, her bireyin topluluk içindeki yerini ve önemini pekiştirir, gelecek kış için hazırlıkları güçlendirirdi. Kış, topluluk için bir mücadele, bir düzen ve bir öğrenme süreci olarak tamamlanır, sessiz ama sürekli bir ritim içinde geçer ve her bireyin hayatını güvenli,